Mantıksal işlemlerin ilk bölümünde filtreleme işleminden bahsetmek istiyorum. Veri kısmından gelişmiş filtre kısmını kullanacağız. Ancak burada bir bakış açısı var işte bu mantıksal işlemine. O yüzden buraya anlatacağım. Sonra mantıksal filtrelemeye geçeceğiz. Aynı işlemi bir de burada yapacağız. Şimdi sorumuz şu. Ankara'daki bilgi işlem ve Antalya'daki idari işleri personellerin listesini filtrelemek istersem normal filtreye basarsam Ankara'yı seçiyorum. Bilgi işlemi seçiyorum. Buraya kadar tamam. Ama soruda Ankara'daki bilgi işlem ve Antalya'daki idari işler personel listesi diyorsa bu sefer şunu yapacağım. Antalya'yı seçeceğim. Buradan da idari işleri seçmem gerekiyor. Ancak buradaki soruya bu sorunun cevabını normal filtreleme işlemi gerçekleştiremiyor. Bunun sebebini Ankara'daki idari işler de geldi. Şurada özellikle renklendirdim ya da Antalya'daki bilgi işlemler de geldi. Bunun için normal filtre yerine gelişmiş filtre kullanıyoruz. Peki nasıl? Filtreyi kaldırıyorum. Şuraya bir başlıklarını atıyoruz gelişmiş filtre için. Buraya yapıştırıyorum ve şunu yazıyorum. Ankara'daki bilgi işlem, Antalya'daki idari işler diyorum. Şimdi normal filtreyi kaldırıyorum. Gelişmiş filtreyi seçiyorum. Ve burada bir tablomu, liste aralığımı istiyor. Şurada ölçütümü ver bana diyor. Bunu seçtikten sonra tamam dersem gördüğünüz gibi çıkmaması gereken renklendirdiğim alanların çıkmadığını görüyoruz. Buraya kadar gelişmiş filtre formülü aslında. Mantıksal filtrelemeye biraz göz atalım. Sorular biraz daha böyle karmaşık olacak yani. Mesela sorumuza bakalım. Diyor ki primi maaştan büyük olan ve 2000 yılından önce işe giren personelleri listele. Soru biraz blok oldu. Sadece tek bir parçacık alalım. Primi maaştan büyük olanları listeleyelim. Birinci adımda bunu halledelim. Bunu şuraya bir yapıştırayım. Çok basit aslında formülü ama kurguda biraz daha antrenman yapmak gerekiyor. Listem şu. Listenin başlığının dışında referans bir veri alacağız. Prim maaştan büyük mü diye Excel'e soracağım. İlk veriden prim tablosundaki ilk datayı seçiyorum. Büyüktür maaş tablosundaki ilk datayı referans yapacağız. Bunu tüm tabloya uygulayacağız. Dedim ki ben buna K9'daki prim bundan büyük mü dedim. Enter'a bastığımda doğru ya da yanlış çıkabilir. Bura için evet sorduğumda evet büyük diyor. Ama bizim için buranın doğru ya da yanlış çıkmasının bir önemi yok. Ben buradaki mantıksal kurgumu filtreleme aracında kullanacağım. Tekrar söyleyeyim. Benim kurguladığım bu mantıksal kurguyu, yazdığım algoritmik kodu filtreleme aracında kullanacağım. Neden özellikle aracı dedim? Sonra diyeceğiz ki biz belki koşullu biçimlendirme aracında da kuracağımız kurguyu koşullu biçimlendirmede de kullanacağız. Veri doğrulamada kullanacağız. Ona biraz girizgah yapıyorum. Buradaki mantıksal kurgumu hazırlamışım. Evet. Şimdi diyorum ki normal filtre değil. Burada da gelişmiş filtre kullanıyorum. Aynı şekilde gelişmiş filtredeki aralık seçtim. Sonra buraya üstten bir tane de boşluk seçiyorum. Kuralı bu şekilde. Böyle kuralı. Burayı unutmayalım. Üstten bir tane boşluk seçmezsek tek bir hücreyi seçim yapamıyor. Muhtemelen böyle bir kural belirlemişler. Tamama bastığımda bir teyit edelim. Mesela 5000, 4000, 8000, 5000, 3000, 2000 gibi. Bakın çok kolay bir şekilde listeyi verdi. Normal şartlarda nasıl yapardık? Daha uzundu. Şuraya gelecektik. İşte eğer diyecektik. Bu bundan büyük mü? Aslında burada bile aynı formülü yazıyoruz ama işi uzatıyoruz. Buysa doğru, değilse yanlış diyecektik. Sonra filtre diyecektik. Ama buna hiç gerek kalmıyor. Sadece şuradaki parçacığı referans olarak yapıp bunu kullanabiliyoruz. Sorumuz devam ediyor. Bunu şuraya alalım. Şuraya da bir formül metni yazayım. Yani formülü de bir taraftan görüyor olun. Sorunun ikinci kısmına geçelim. 2000 yılından önce işe giren personeller. Şimdi ikisini de birleştireceğiz sonrasında. 2000 yılından önce işe giren personeller dedik. Sadece ona bakalım. Elimizde yıl bazlı bir değer yok gördüğünüz gibi. Ay, yıl, gün olarak var. O zaman formül kullanıyorum. Diyorum ki yıl formülü bu tarihten yıl formülünü al. Bana ne verdi? Sadece yıl verdi. Bu bir formül ama şimdi ben bunu mantıksala çevireceğim. Ne yapacağım? Excel'e soru soruyorum. Diyorum ki bu tarih büyüktür 2000 mi diye sordum. 2000'den büyük müsün sen? Bu arada kurgumuz nasıl? 2000 yılından önce işe giren. Evet, küçük müsün diyecekmiştim. Kurgum yanlış oldu. Sen 2000'den küçük müsün? Çünkü aradığım değer önce işe girenler. Evet, 98'in 2000'den küçük olduğunu teyit ettim. Yani kurgum böyle. Şimdi tekrar bir filtreleme daha yapalım. Gelişmiş filtre diyorum. Bunu da buradan bu şekilde tekrar seçiyorum. Tamam dediğimde tarihlere bakalım. Şöyle bir gezinelim. 2000 yılı var mı? Gördüğüm hiçbir tane 2000 yılı kalmamış. Hepsini filtrelediğini görmüş oluyorsunuz. Hadi gelin şimdi bu ikisini tamamını örnek olarak olanı yapalım. Hem diyorum ki
Primi maaştan büyük olsun. Arada bakın soruda da V var. Aslında buradaki bizim end mantığı. Sonra 2000 yılından önce işe giren ikisini bir istiyorum. Eşittir dedim. Burada formüllerimizden mantıksal formüllerdeki V'yi kullanıyoruz. Yani end kısmını. Çünkü neden? Hem primi maaştan büyük olsun hem de 2000 yılından önce işe girsin. Yani iki şart aynı anda sağlansın istiyorum. O yüzden V'yi seçiyorum. Birinci mantıksal kavramım hangisi diyor? Birinci mantıksal kavramım K9 büyüktür. H9 primi maaştan büyük. Prim büyüktür maaş. Birinci kurgumu hazırladım. Sonra ikinci kurgumu hazırlıyorum. Neydi? Yıldı. Buraya yıl yazıyorum. Bu tarihi seçiyorum. Gene bu arada aynı satırda yapacağız. Kaydırmayalım. Sonra diyorum ki küçüktür 2000 dedim. Şimdi burada V yazdığım için hem bu şart soracak hem bu şart. İkisi doğru olduğunda buraya doğru dönecek. Mesela biri primi maaştan büyük olsun ama 98 değil de başka yıl olsun. Burada hata verecek. Hem de görelim. Bakın her iki şartı sağladığı için hem 2000 yılından önce olduğu için hem bu olduğu için şart sağladı. Peki şunu 2001 yapalım mesela. 2001 yapalım. Bu yanlış dedi ama bu K9 eksi H9 bakın gördüğünüz gibi doğru üretiyor. Yani bu şart sağlamasına rağmen burası sağlamadığı için burası hata alıyor. Tam tersi olduğunu varsayalım. Primini bu sefer burayı 98 yapalım. Bu şart sağlasın mesela. 98 diyelim. Doğru ulaştı. Bu sefer primini bunu düşüreceğim. 3500 dersem bu sağlamasına rağmen bu sefer bu sağlamadı. Gene hata aldı. Çünkü V mantığı bu şekilde çalışıyor. Her iki mantıksal kurguda çalışmasını istiyor. Zaten sorumuz da o şekilde. Hem bunu istiyorum hem bunu istiyorum şeklinde olduğu için kurgumuz bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geliyorum koşullu biçimlendirme aracını çalıştırıyorum. Çok özür düzeltiyorum. Veri doğrulama aracını gelişmiş filtreye tıkladım. Buradan ölçüt aralığına bu sefer bunu diyorum ve tamama bastım. İnceleyelim. Mesela her ikisinde de 2000'den küçük mü? Evet. Bunlar da primi maaştan büyük mü? Baksa 2000, 3000, 5000, 6000, 1000, 2000 gibi gelişmiş filtredeki bunu da şöyle alırsak formül olarak yapalım. Gelişmiş filtre mantıksal da bu şekilde. Bir sonraki derste görüşürüz.